Bir tarafta kontrol odasında bir ekranda 2500 rakamı parlıyor. Diğer tarafta ise 300 milyon. Peki bu rakamlar neyi temsil ediyor? Bir tanesi Çin'in yıllık liman kapasitesi. Diğeri ise Hindistan'ın hedefi değil, şu anki rakamı. Aralarında dev bir uçurum var. Hindistan bu uçurumu kapatmak için 60 milyar euroluk bir kozu masaya sürüyor. Sagarmala projesi. İşte karşınızda Hindistan'ın son 10 yılın en iddialı altyapı hamlesi Sagarmala. 2015 yılında başlatılan bu program aslında bir liman yenileme projesinden çok daha fazlası. Toplam 839 projeden oluşan bu devasa planın bütçesi tam 60 milyar euro. Peki bu para nereye gidiyor? Hindistan'ın 7500 kilometrelik kıyı şeridi boyunca uzanan 12 büyük ve 200'den fazla küçük limanı yeniden şekillendirmeye. Ama bu bir inşaat projesi değil. Hindistan'ın küresel ticaretteki elini güçlendirme hamlesi. Neden mi? Çünkü mevcut durumda Hindistan'ın tüm limanlarının toplam yıllık konteyner elleştirme kapasitesi yaklaşık 25 milyon. Bunun anlamını anlamanız için söylüyorum. Tek başına Şangay Limanı yılda 50 milyon konteyner elleştiriyor. Bu Hindistan'ın neredeyse 2 katı demek. Aradaki fark bir uçurum. Hindistan'ın 10 yıllık ortalamada GSM'sinin %13'lük 14'üne denk gelen lojistik maliyetleri de cabası. Bunun için sadece beton dökmüyorlar. 5 temel sütun üzerine kurulu bir strateji izliyorlar. Liman modernizasyonu, liman bağlantıları, liman öncülüğünde sanayileşme, kıyı topluluklarının geliştirilmesi ve kıyı ile iç su yollarının canlandırılması. Bu bütüncül yaklaşım işe de yarıyor. 2025 verilerine göre lojistik maliyetleri düşmeye başladı bile. Gemilerin limanda bekleme süreleri ortalama 3,5 günden 1 günün altına indi. Hatta bazılarının verileri ABD ve Almanya'yı geçmiş durumda. Bu sayede 9 Hindistan limanı artık dünyanın en iyi 100 limanı arasına girmeyi başardı. Bu adım doğrudan Çin'in Asya'daki deniz ticaretindeki egemenliğe yönelik bir hamle. Peki bu dev projede her şey yeni limanlar ve vinçlerden mi ibaret? Değil. İşin içinde bir o kadar da ilginç detaylar da var. Bunlardan biri iş yükünü azaltmak ve çevre dostu bir çözüm sunmak için devreye alınan roll-on, roll-off feribotları. Bu sistemle gemiler tırları doğrudan limana girip çıkmak zorunda kalmadan taşıyor. Bu sayede hem karayollarındaki yük %30 azalmış hem de karbon salınımı ciddi oranda düşmüş. Şu ana kadar bu feribotlarla 4 milyondan fazla yolcu taşınmış. Bir diğer ilginç detay ise sadece fiziksel altyapı değil, aynı zamanda teknolojik bir dönüşümü de kapsıyor olması. Sagarmala kapsamında bir startup ve inovasyon girişimi başlatıldı. Yeni gemilerin yakıt takibinden limandaki otonom vinçlere, gümrük işlerinin blok zincirine taşınmasından yapay zeka destekli lojistik planlamaya kadar birçok alanda Hintli girişimciler bu işin içinde. Yani sadece altyapı değil, aynı zamanda bir teknoloji üssü yaratıyorlar. Bu noktada yine aklımıza şu soru geliyor. Peki bu hamle Çin'in karşısında ne kadar etkili olabilir? İşin gerçeği şu ki Hindistan'ın şu anki 25 milyonluk konteyner kapasitesiyle Çin'in 300 milyonluk konteyner devinin yanından geçmesi kolay değil. Ama Hindistan'ın hedefi doğrudan bu farkı kapatmak değil, yeni bir oyun alanı yaratmak. Çünkü Çin'in işçilik maliyetleri artıyor ve küresel firmalar Çin artı bir stratejisiyle üretim hatlarını çeşitlendiriyor. Hindistan tam burada devreye giriyor. Bana yatırım yapın, ürünlerinizi bizim limanlardan dünyaya gönderin diyor. Bunun için de yeni sanayi koridorları oluşturuyor. Vizag, Chennai ve Chennai-Bangalore gibi dev sanayi koridorları limanları doğrudan üretim merkezlerine bağlayacak. Bu Hindistan'ın sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bir üretim üssü olma hedefinin de bir parçası. Gelelim bir diğer önemli konuya, çevre. Bu kadar dev bir inşaatın çevreye olan etkisi elbette düşünülüyor. Projenin en dikkat çekici yanlarından biri mevcut demiryolu ve karayolu ağlarına yük bindirmek yerine çevre dostu olan kıyı ve iç su yollarını teşvik etmesi. 10 yıl içinde iç su yollarındaki yük taşımacılığı tam %700 oranında arttı. Bu hem trafiği rahatlatan hem de karbon ayak izini azaltan dev bir başarı.
Ayrıca Hindistan'ın 2030 yılına kadar kıyı bölgelerinde yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen üretiminde büyük yatırım yapma planı var. Sagarmala'nın en önemli başarılarından biri de sosyal etkisi. Yaklaşık 40 lakh yani 4 milyondan fazla yolcu yeni feribot hatları sayesinde seyahat edebildi. Bu proje kıyıda yaşayan milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyecek bir dönüşüm yaratıyor. Peki bu dev proje bize Türkiye'ye ne anlatıyor? Birincisi lojistik bağımsızlık demek. Hindistan'ın kendi limanlarına yatırım yaparak ticaretinin büyük bir kısmını yönettiği Singapur, Dubai ve Malezya gibi ülkelere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu strateji dış ticaretinde büyük bir kısmı deniz yoluyla yapılan bir ülke olarak bizim için de geçerli. İkincisi, büyük düşünmek yetmez, bütüncül düşünmek gerek. Sagarmala sadece bir liman projesi değil, aynı zamanda sanayi, teknoloji, enerji ve sosyal kalkınmayı birleştiren bir makro plan. Türkiye'nin de İzmir, Mersin, Kocaeli gibi limanlarımızı dönüştürürken benzer bütüncül bir vizyona sahip olması gerekiyor. 60 milyar euro, 839 proje, 7500 kilometre kıyı şeridi ve 10 yıllık bir emek. İşte bu, Hindistan'ın kendine olan güveninin somut bir yansıması. Sizce Türkiye'nin böyle bir dev liman dönüşüm hamlesine ihtiyacı var mı? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Strateji Haritası kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda yine dünyayı değiştiren başka bir projeyle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, stratejik düşünün, hoşça kalın.